gözlük yapacağız. Sanırım bugün yapacağımız işi sana konuşmadan anlatabilmişimdir. Bugün gözlük yapacağız. Son birkaç bölümdür gözlük kullanırken farkına varanlar olmuş. Sağ sapı kırılmıştı. Daha sonra da şöyle şurası kırıldı ve camı da çıktı. Camı duruyor. İki camı da duruyor. Ancak gözde durmakta biraz zorlanıyor. Ve işlevselliğini yitirdi. Ben de dedim ki eskiyi yenileyelim bakalım. Gözlük yapacağım. Yani çok sıradanmış gibi gelebilir sana ama normal hayatında gözlük yapanlar var mı bilmiyorum ama şimdi diğer işlere baktığımda bu ufak tefek bir iş olduğu için kolay demek istemiyorum. Çünkü bilmediğim hiçbir şey kolay değildir. Ancak bildiğim şeyler, daha önce denediğim şeyler kolaydır. Ben de her seferinde kendimi geliştirmek adına bilmediğim şeye adım atıyorum. Bilmediğim yollara giriyorum. Çünkü farklı ve detaylı düşünmeyi seviyorum. O yüzden bugün gözlük yapacağız. Ağaçtan yapacağız. Bunun camlarını kullanacağız. Normal iş yaparken kullanabileceğim bir gözlük yapmaya çalışacağım. Göz kırpıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Evet. Geciktirmeye çalışsam da bir an önce başlayalım. Evet, normalde aktif çalışacak olsaydım bu kadar sıkı giyinmezdim ama olduğum yerde biraz pasif çalışma yapacağım. Yani üzerine düşüneceğim, kalıp çıkaracağım işler yapacağım için dikkatli olmak istiyorum. Çünkü 8-9 derece bir sıcaklık var güneş de olsa. O yüzden dikkatli olayım. Çünkü Poyraz da esiyor bir de. Hem de yaptıklarımı deri önlüğüm, deri eldivenim, deri şapkam. Ya bunlar güzel şeyler ya. Evet, burada pavlonya ağacımız var. Daha önce pavlonya ağacından bir kaşık yapıp sana demiştim ki bu dünyanın en hızlı büyüyen ağacı ve hafifliğine rağmen de çok sağlam bir ağaç. Şimdi bu ağaçtan bir yapmayı deneyeceğim. Elimde kalma ihtimali var diye düşünüyorum. Ancak kaşıkları gerçekten çok sağlam oluyordu. İnce sap yapmama rağmen, germeme rağmen de böyle kırılma olasılığı o kadar düşüktü ki. Bir gözlükle denemek istiyorum. Yapamazsam farklı ağaçlar var elimde. Gürgen deneyebiliriz, kiraz deneyebiliriz. Ama pavlonya ağacından bir denemek istiyorum. Bakalım bundan yapabilecek miyim? Bundan güzel bir parça almam lazım önce. Burada bazı sıkıntılı durumlar var. Geçici bir tezgah yapmam lazım. Çünkü bütün tezgahlarım... Bak buradaki tezgah gitti. Gördüğün gibi çürüdü artık, içi bitmiş. Bu 2 ya da 2-3 yıl oldu yanlış değilsem, tam emin değilim. Buradaki de gitti. Bu 3 yıllık. 3 yılı var, hatta 3,5 yılda olabilir. Artık içten çürüdü yani. Her türlü gitti. Bunlar yenilenecek. Bu ve bu yenilenecek. Oh. Yüksek mi oldu acaba ya? Biraz kullanalım da bakarız. Tezgahımı yere aldım. Böyle oturayım dedim. Daha rahat çalışırım. Güzel oldu. Aslında bunu yeni tezgah olarak da yapabiliriz, biliyor musun? Bir ayak yapıp biraz daha yükseltip, karayemiş ağacıdır. Çok uzun yıllarda dayanabilir. Tabii koruyucu da yapacağım buna. Düzenlemelerini yapacağım. Güzel olabilir. Ahşap oyma işinde de güzel kullanılır bu kütük. Evet, bunu sonra düşünürüz de. Şimdi yapacağımız işlem, şöyle bir mantık yürüttüm. Bakayım. Ve yanlış yürütmüşüm. İnce geldi.
şöyle demiştim. Şuranın genişliği şunun genişliğine denk gelir diye. Ama bak sıfıra sıfır yaptığım zamanki boşluğa bakar mısın? Resmen hatayla başladım. Bunu da belki şey için yapabilir, kullanabiliriz şöyle. Aynen. Bunu kollarını şu parçadan devam edelim. Yalnız şurada bir şey var. Yapraklar küçük küçük. Bir dakika. Bu acaba bakar mısın içinden ne çıktı? Bunlar koza ya. Başka ne olabilir ki? Ama neyin kozası? İlk kez görüyorum. Yapraklardan sarılmış. Mükemmel ya. Resmen ağacın şu deliğine yerleştirmiş. Bunu başka bir şeye koyarım. Bu ağacı kullanacağım çünkü. Aslında şöyle de yerleştirsem mi? Şöyle dursun. Kapatırız bunu, bir kenara koyarız. Üstünü de kapatırım. Aynen böyle, aynı şekilde. Aynen. Acaba neyin kozası bu? İçine doğru çatlak ortaya çıktı. Ben çatlatmadım ama içinde çatlak çıktı. Tam şurada. Bunu kurtarmam çok zor. O yüzden bak, şu yaptığım hamleye rağmen gördün mü, çat gitti. Baksana. Şuralar gitti ama ortası duruyor. Oldukça sağlam ama hafif de. Ancak bu ağaçtan vazgeçtim. Baştan başlayacağım. Aynı işlemleri yapıp buraya kadar gelip ondan sonra devam ederiz. Ben buraya hızlıca bir gelmem lazım ama. İlkini kırdıktan sonra hemen ikinciye başladım ve bugün de bitirdim. Bugün oldukça soğuk var. O yüzden fazla ilerletmeyeceğim. Yarın ısınmaya başlıyor hava. Bugün normalde çalışmayacaktım. Dedim ki en azından ufak bir taslak çıkarayım. Akşam bunun üzerine biraz düşüneceğim. Ölçülerini alacağım ve ona göre başlayacağım. Çünkü bunda bir yamukluk yapmıştım. Onu yapmak istemiyorum. Pavlonya'dan yaptım. Pavlonya'dan çatlak çıktı. Daha sonra kırdım onu. Bıraktım. Sonrası komedi. Şöyle dal yarası olan gürgen. Ama nasıl sağlam biliyor musun? Kemik gibi ya. Kesene kadar ana bağları. Öyle diyeyim sana. Ve kestikten sonra içine bak ne buldum. Şunu kes, ya 10 dakika uğraştım şunu kesene kadar. Gerçekten taş gibiydi. Bundan yapsam var ya, müthiş sağlam olacaktı. Ancak içi oyuk oldu. Bunu da bıraktım. Daha sonra da şöyle mükemmel bir kestanem vardı içeride. Evin içinde kurumuş. Kas katı kesilmiş. Kokusu var ya, müthiş. Şimdi ondan yaptım. Oldukça da sağlam. Yani hiç hareket bile etmiyor şu anda, ince olmasına rağmen. Şimdi bunun güzel ölçülerini alacağım akşam. Çizimini yapacağım ve daha sonra kesik açıp şöyle yüzüme oturtmaya çalışacağım. Bu biraz daha böyle zorlayacak gibi duruyor. Öyle. Bilmiyorum. Buraya kadar
kolay geldim. Sıkıntı yok. Bundan sonraki iş, hele şu cam kısımlarının yerinin açılması falan, o biraz zamanım alacak. Bugünlük bu kadar. Evet, dün biraz üzerine çalıştım ve burnun gireceği kısmı şöyle işaretledim. Şu kalınlıkta olacak, gözüküyor zaten. Şöyle dönecek. Şöyle çerçeveler. Şurası, şu aşağı kısmı komple alacağım. Buraya burun girecek. Şurayı kısaltacağım. Daha sonra da çerçeveleri yapacağım. Bu çok geniş oldu zaten. Aslında geniş mi yapsam bilmiyorum ama camlar küçük kalır. O yüzden eskisine yakın bir şey yapmaya çalışacağım. Buradan da kısaltacağım. Burayı da alacağım. Daha sonra da çerçeve işlemine geçeceğiz. Evet, şu anda acayip işler peşindeyim. Bir günü daha bitirdim sayılır. Yani bitti gibi. Ve acayip soğuk çıktı. Soğukla birlikte açlık var. Üstüne bu işte bazı sıkıntılar var. Onları göstereceğim sana. Ve yaptığım bir şey var. Biraz kolaya kaçacağım ama olacak mı olmayacak mı belli değil. Onu göstereceğim sana. Vernik ve bunun talaşını karıştırıp kenara dolgu yaptım. Neden yaptım? Göstereyim sana. Gerçekten var ya, bu oyukları açmak meseleymiş. Buraya kadar o kadar kolaydı ki. Bak, tam yerleştiremiyorum. Olmuyor. Şey de inceliyor, çerçeve de inceliyor. Ya sıfırdan başlayacağım ki başlayabilirim. O da yarın belli olacak. Şu kuruduktan sonraki performansına bakacağız. Yani düzeltmeleri yaptıktan sonra aves duruyor mu durmuyor mu? Güzel durursa devam eder. Güzel durmazsa herhalde bunu iptal edip baştan başlayabilirim. Belki komple iptal edebilirim. Bu oyukları nasıl açtım? Gravür taşlama makinesi var. İnce uçlar var. İnce uçlarla yaptım ama gerçekten acayip zor. Öyle böyle değil yani. Çok zorlandım. Şunu bak, şöyle görüyorsun. Şimdi böyle tutup vernikle dolgu yapacağım. Aynı şuna yaptığım gibi. Yarına kadar kuruyacak. Yarın bakacağız. Eğer yarın dersem ki tamamdır bu, hemen saplarını yapıp takmaya başlayacağım. Bilmiyorum. Bu çok güzel bir dolgu malzemesidir. Vernikle talaşı kullanıyorsun. Şöyle azar azar alayım da. Buraya bunu komple monte edeceğim. Cama bulaşanları daha sonra tinerle temizleyebileceğim. Şöyle dolduruyorum. Evet, bu da tamam.
Şimdi yarına kadar güzelce kurusun. Allah, düşüyordu az kalsın. Yarın bakacağız. Tam bitti dediğim anda ya nasıl bir hata bu ya. Ya böyle bir şey yok. En güzel tecrübe deneyerek edindiğin tecrübedir. Gerçekten hayatım boyunca belki de bunu unutmayacağım bir şey yaptım. Gel göstereyim sana. Şuraya bak. İlk sapımızı yaptık. Ancak ikinciyi de bu tarafa yapacağıma, yani bu tarafa yapacağıma yine bu tarafa yapmışım. Aynı kalıbı almışım. Bunu bu tarafa döndüremem hiçbir şekilde. Aynısından bir daha yapmam gerekecek. Ama bu sefer öbür tarafa doğru yapmam gerekecek. Bakalım onu nasıl yapacağız. Ah bu ben kendimi. Nerelere atsam acaba? Çok güzel. Hadi bakalım. İlk takışımızı yapalım. Nasıl? Şu an ilk sen görüyorsun. Nasıl gözüktüğünü. Merak ediyorum. Ben de birazdan bakacağım. Ama şu an gözüm oturuşu gayet iyi. Şöyle salladığımda da çok az bir kayma oluyor. Ama çalışırken nasıl olacağını görmem gerekiyor tabii ki de. Evet, gözümü koruyabilecek gibi duruyor. Şimdi şöyle baktığım zaman, yaptığım işlere baktığım zaman sen de görüyorsun. Şu çerçeve olmasaydı, ahşabın içine gömebilseydim camları bence daha güzel gözükecekti. Daha da hoşuma gidecekti ki onu istiyordum zaten. İşi kurtarmayla alakalı yapılmış bir işlem. Ve bunda bile belli bir deneyim var. Bunu da yaptık.
en azından sonuca ulaşabildim ve kullanılabilir bir gözlük ortaya koydum. Şuraya baksana. Çok güzel ya. Ya aslında çok güzel. Şu an yaptığım ilk iş olarak çok güzel ama içime sinmedi. Ben daha güzelini yapmak istedim. Yani hayalimdeki gibi olmadı. Ancak kullanılabilir bir gözlük yaptım mı? Yaptım. Yapamadım değil. Şimdi bunu sana niye gösterdim? Bunu iptal edip daha iyisini yapıp da gösterebilirdim. Ancak bana şu çok fazla söyleniyor. Ya her şeyi mi insan bu kadar iyi yapabilir? Çok güzel yapıyorsun. Nasıl yapabiliyorsun diye. Bütün o deneyimlerin arkasında böyle bana göre vasat. Yani bana göre daha iyi olmayan deneyimler var. Bu deneyimlerden elde ettiğim bilgilerle, tecrübelerle daha sonrasında daha iyisini yapabiliyorum. Şimdi bu ilk kez bir gözlük yaptım. Yani hangi insan gözlük yapıyor ki? Özellikle ahşaptan yapıyor ki. Hani belki metal çerçeve yapabilirsin. Biraz daha kolay gelebilir mi sana? Bilmiyorum. Bence biraz daha kolay olabilir. Ama bir ahşaba şekil vermek. Çünkü ahşabın esnekliği vesairesi çok fazla yok. Bir ahşaba şekil verip böyle bir gözlük ortaya koyabilmek bence mesele. Bunu ortaya koyabildiğim için de gerçekten mutluyum. Bu ilk deneyim. Bundan sonraki biraz daha üst seviye olmasını istiyorum. Görüyorsun bak camları zaten bayağı yıpranmış. Çünkü bu iş için kullandığım bir gözlüktü ve artık da değişmesi gerekiyordu. Ben bir deneyim yaşamak istedim bununla. Eski camlara biraz daha kullanabileceğim, bazı işlerde hala kullanabileceğim, gözümü koruyabilecek bir tane gözlük yaptım. Bundan sonrakinde biraz daha geliştirerek, yenileyerek bir gözlük yapmak istiyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ben de benim hamurumda gözlük yapmak var mı acaba? Şimdi asıl meseleye geliyoruz. Tamam bu gözlüğü yaptık. Peki bu gözlük beni iş yaparken koruyabilecek mi? O yüzden de şimdi bir tane işe girişeceğiz. O işi yaparken bakalım gözlük nasıl duracak? Gözümüzü koruyabilecek mi? Onu test edeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, işimiz bu. Dedim ya tezgah eksik diye. Tezgahım burada yıkılmış. Onu da parçalayacağım daha sonra ama önce şunu bir yapmam lazım. Bunu belli bir boya kadar yükseltmem gerekiyor. Ayak yapacağım buna. Ayak yaptıktan sonra mengeneyi koymak için bir alan yapmam lazım. Onun aklımda bir şeyler var. Önce bunun kabuğunu bir soymam gerekiyor. Bakayım. Şu hizaya gelmesi gerekiyor. Şu hiza benim için. Bakayım. Şu hiza yeterli gibi. Bir bakayım şöyle. Aynen. Şu hizaya gelse iyidir. Ayak yapacağız ona. Mengeneyi koyacak bir alan yapacağız. Üstünden bağımsız. Yandan duracak. Bakacağım. Önce bir kabuğunu soyalım. Ondan sonra ayaklarını yapalım. Daha sonra da düşüneceğiz. Hadi bakalım gel bakayım buraya. O böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. Uy anam bu ne ya? Bu kaç kilo acaba ya? Bunu tartamam ki. Neyle tartacağım? Hadi bakalım. Burada tomruk yontma aletim var. Eldivenimi takayım. Çünkü sürtünmeler yaşayabiliriz. Şuraya bak deri önlüğüm. Ahşap gözlüğüm. Deri eldivenlerim. Hepsini ben yapmışım. Çok sevmişim bu işi. Çok güzel ya. Bunun kabuğunu soyma sebebimiz nedir biliyor musun? Kabuk bakteri üretir. Kabuk nem tutar, su tutar. Daha sonra böceklenme yapar, mantarlaşma yapar. O yüzden kabuğunu soyacaksın, ağacı koruyacaksın. Hadi bakalım. Tabii böyle garip sesler çıkarmana gerek yok. Böyle ballandıra ballandıra çalışmayı seviyorum. Evet. Oh. Karayemiş ağacının kokusu var ya. Acı bademe benziyor biraz. Acı badem gibi bir kokusu var. O kadar seviyorum ki onu. Eğer tomruk yontma aletin yoksa şöyle baltayla da aynı şekilde yapabilirsin. Bu biraz daha belki uzun sürer ama olsun. Mesele iş yapmaksa her türlü işini halledebilirsin. Dersin belki ki, benim baltam da yok. Nasıl yapabilirim? Bir iskarpelen vardır onunla yaparsın. Hadi o da yok. Şöyle bir bıçak yardımıyla. Bu da uzun sürebilir. Şöyle. Bak. Şöyle girersin altına. Yavaş yavaş. Bıçağınla mı yok? O zaman yapmana gerek yok. Bırak bu işi boş ver. Ya kabuğu ille de soymana gerek yok. Kabuğu güzelce kuruttuktan sonra şu an yaş ağaç olduğu için kabuğunu soymam gerekiyor. Yoksa hem dışarıdaki suyu emecek. Verniklesem dahi suyu bir şekilde emer. Çünkü kurumaya devam edecek bu ve çatlaklar oluşacak. O çatlaklardan da ne olacak?
Su çekecek. Ben bu kabuğu soyduktan sonra ne oluyor? Hem kuruması hızlanıyor. Belli bir süre sonra kuruyacak. Kuruduktan sonra da verniklemesini yapacağım. Koruyucusunu atacağım. Ve uzun süre dayanabilecek. Kabuk olmadığı zaman kuruması hem hızlanıyor hem de bakteri üremediği için mantarlaşma vesaire herhangi bir şey olmuyor. Harika oldu. Bunu yerine koymadan önce şu eskiyi bir patlatalım bakalım. En keyifli iş. Ey gidey. Bunu yaptığım sene. Burada bir tane kütük vardı aynı şekilde. Onu almıştım. Güzel böyle patlatmıştım. Daha sonra bunu yapmıştım. Oturaklı yapmıştım hatta. Ancak oturaklı olarak çok kullanmadım ya. Genelde hep ayakta kullandığım için bu sefer ayaklı yaptım. Gerekirse yanına bir tane taburelerim var. Taburelerimi alıp üstüne oturabilirim. Bence gerek yoktu ona. Böyle daha güzel olacak bence. Şunu güzel. Aynı şekilde 3 yıl önce yaptığım şeyi buna yapıyorum. Şimdi bunu patlatıyorum. Ey gide güzel günler. Artık içi çürümüş zaten. Çok sert vurmana da gerek yok. Bunlar da ne olacak? 3 yıl kullandım. İşimi gördü. Şimdi sıra geldi odun olmaya. Bunlar benim yakacağım olacak işte. Kuruyacak güzelce. Yakacak olacak. Daha sonra ne olacak? Bunun külleri bahçelere gidecek. Bahçelere ne yapacak? Bunlar gübre gibi verim verecek. Külün bahçelere çok güzel faydası vardır. Harika. Acayip güzel. Burayı şimdi temizleyelim. Şimdi son bir işlemimiz var. Bunun ayakları daha yaş. Yani kuruması lazım biraz daha. Vernik sürmeyeceğim. Sadece şu tabanına şu eski çizmelerden lastik kesip tabanına yapıştıracağım ki toprakla olan irtibatı kesilsin. Bunu neden istiyorum? Çünkü topraktan devamlı su çeker bu. Aynı ağaç gibi düşün işte. Ağaç toprağa değdiği anda onun nemini de suyunu da çeker. Çektikçe ne olur? Yukarı doğru götürür ve bakteri üremeleri başlar. Çürümeler başlar. Ayakta başlar zaten. O yüzden bu sefer ayaklarını koruyacağız. Şöyle bakalım. Eski şeyleri atmamak lazım. Böyle her şeyi de değil de bazı şeyleri böyle kenara koyup bir şeye bir gün lazım olabilir. Güzel.
Hadi bakalım. Bismillah. Hoppala. Bakayım. Bir dakika, bu burada değildi ki. Neredeydi? Buradaydı. Hoppala. Hadi bakalım. Biraz daha aşağı basın. Evet. Harika oldu ya. Bilmiyorum, şunu deneyeceğim. Baltayla bir bakacağım. Ama yok ya, yüksekliği iyi bence. Belki kısaltabilirim, belki aynı durabilir. Bence dursun ya. Şu mengeneye ulaşmak da kolay. Bak, bir şey sıkıştırdığın zaman buradan da rahat çalışılır. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bu kurumaya başlayacak, tamam mı? Yavaş yavaş kurudukça üstüne bal mumu süreceğim. Ya da aynen bal mumu sürersem daha iyi. Daha sonra kenarlarına vernik sürebilirim. İyicene yavaş yavaş böyle sudan korunaklı hale getireceğim onu ki uzun süre dayanabilsin. Evet, harika oldu ya. Çok güzel oldu ya. Düşüncelerini bekliyorum. Evet. Neye niyet, neye kısmet. Gözlük yapalım dedik. Sonra dedik ki bir de gözlükle şu işi yapalım dedik. Gözlük hiç gözümden düşmedi. Herhangi bir şey atlamadı zaten. Sıkıntı yok. Yani konfor olarak şu an iyi. Ama diğer gözlük gibi değil tabii ki de. Yani onun elastikiyeti falan vardı. Kafanı tamamen sarıyordu. Yani bunda böyle ufak tefek oynamalar, onda da vardı ya. Ufak tefek oynamalar var ama yani düşmedi. O kadar şey yaptım, baltayla vurdum, yine gözünde kaldı. Güzel. Performansı güzel gözlüğünde. Evet, güzel bir deneyimin daha sonuna geldik. Bundan sonrasında gözlük yapabilme özgüveni var bende şu anda. Yani yapabileceğim yolları en azından biliyorum. O kadar çok hata yaptım ki o hataların üzerine bayağı da düşündüm. Ve neler yapabileceğimle alakalı da beyin fırtınası yaptım. Bunu kurtaramazdım. Çünkü artık bazı şeyleri kaybetmiştim. O yüzden daha iyisini yapabileceğimi artık inanıyorum. Muhtemelen de deneriz. Denemeyiz değil yani. Daha güzel bir gözlük için. Hatta şehirde bile kullanabileceğim, yani güneş gözlüğü olarak kullanabileceğim bir gözlük de yaptırabiliriz. Hatta gidip ona gözlük camı da yaptırabiliriz. Yani bilmiyorum. Şu anda yeni bir ürünüm daha benimle. Eldiven, önlük, gözlük. Çok güzel ya. Yaptığın şeyleri kullanmak o kadar güzel hissettiriyor ki. Ya hissederek yaşamak işte bu ya. Bir şeyler yapıyorsun. Her şeyle, yaptığın her şeyle bir anın var senin. Aslında bunu kullanırken sadece bir ürün olarak bakmıyorsun buna. Evet, parayla satın aldığın zaman onunla geçen bir sürecin yok senin. Evet, güzeldir aslında, kullanıyorsun ediyorsun ama şunu taktığım zaman bununla o geçen süreci izledin ya, işte o süreç şu anda gözümde yani. Bunu taktığım zaman o süreç beni kaplıyor. Kapsıyor gibi. Yani enteresan bir his. Bunu zaten tadanlar biliyordur muhtemelen. Daha çok böyle yaptığı yemeği yiyenler, yaptığı yemeği insanlara yedirenler ve onlardan güzel olumlu geri dönüş aldığındaki hissiyatı. Elinden geldiğince becerilerini geliştir. Çok fazla dene. Ve bu süreci hissederek yaşamaya çalış. Sakin ol, sürecin keyfini çıkar. Hata yapmaktan korkma. Bak, ilk yaptığım gözlük burada. Bu beni buna götürdü. Bu beni kim bilir nelere götürecek. Böyle bakmanı istiyorum. Biliyorsun ki sapını yanlış yaptım. Daha sonra tekrar yenisine başladım. Hiç sorun değil. Mesele o yani el becerisi geliştirmek zaten. Yani süreci ne kadar çok seversen sonuçlar seni çok fazla etkilemeyecek. Sonuç sana bir hediye gibi gelecek aslında. Senin amacın süreç olacak. Anladın mı? İşte bu yüzden elinden geldiğince sonuca değil de sürece değer verirsen, kıymet verirsen ve onun keyfini çıkarırsan, yaşadığın her nerede yaşarsan yaşa, yaşamın şimdikinden biraz daha farklı, biraz daha anlamlı, biraz daha güzel olacak. Buna emin ol. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Olsun. Güzel hatalar. Başlayalım. Ah, bu ben kendimi nerelerde bulsam. Allah, sen büyüksün ya Rabbim.